Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte bir gün batımı eşliğinde ölüm üzerine konuşacağız. Belki beklenmedik bir konu ama geçtiğimiz hafta Tuz Gölü'nde ikinci kez 100 mil koştum. Bununla ilgili bir video da var kanalda. İsterseniz ona da bakabilirsiniz. Ve o videoda aktaramadığım tabii çok fazla koşu sırasında aklıma gelen düşünceler oldu. Yaşam ve ölümle alakalı. Bunları da aktaracağım bir felsefi bir video olsun istedim aslında. O yüzden bir gün batımının eşlik ettiği bu videoyu çekmek istedim birlikte. Aslında Tuz Gölü'nde koşarken bedeninizi o kadar zorluyorsunuz ki şöyle sorular aklınıza geliyor aslında. Bir insan ölüme ne zaman yaklaşır? Bedenini tükettiğinde mi? Bedeninin son zerresine kadar limitlerine yaklaştığında mı? Yoksa zihnindeki kavrayışlardan uzaklaştığında mı, zihnindeki bazı kabullerden uzaklaştığında mı yaklaşır ölüme? Bu tür soruları çok fazla sordum. Bu nedenle bu videoda da aslında bu sorulara birlikte eşlik edeceğiz isterseniz. Evet, bedenimizin sınırlarını zorladığımızda mı yoksa zihnimiz tüm tutunduğu kavrayışları ve kabulleri bıraktığında mı ölüme yaklaşıyoruz? Bundan 10 yıl kadar önce Ölüm Felsefesi adında bir ders almıştım. Murat Baç isimli hocamdan. Kendisi Kaos, Kelam, Hijyen, Şiddet isimli bir kitabında yazarı. Çok değerli bir filozof. Ve bu dersi ilk gördüğümde gerçekten ilgimi çekmişti. O zamanlar birazcık depresif yıllarımdı. Ve tabii ölümle ilgili bir şey hemen ilgimi çekiyordu aslında. Ama derste tabii ölümle ilgili o kadar çok yeni fikir edindik ki aslında ölümün benim anladığım ölüm olmadığını, belki onu da içeren ama çok daha fazlasını içeren bir şey olduğunu kavradım aslında. Ve Tuz Gölü'nde ikinci kez 100 mil koştuktan sonra bunun aslında sadece bir yarış olmadığını, ölüm, yaşam ve sınırların çözülmesi üzerine bir deneyim olduğunu fark edip bu ölüm felsefesine bir daha dönmek istedim ve bu konuda söyleyecek bir şeylerim olduğunu hissettim aslında. Belki sizde de yankılanır bu fikirler ve eğer ki söyleyecek bir şeyiniz varsa ölümle ilgili, ki eminim bütün canlıların vardır elbette ki, lütfen yorumlarda paylaşın çünkü gerçekten merak ediyorum. Burada ölümle ilgili bu dersten hatırladığım ama çok daha kapsamlı bir dersti elbette ama bu dersten hatırladığım bazı fikirlerden bahsedeceğim ve benim bu ölümü nasıl kavradığım ve bunun zamanla nasıl geliştiğinden de bahsedeceğim. Örneğin Stoacılar için ölümü düşünmek, yaşam tecrübemizi yoğunlaştıran bir tecrübe. Buda içinse ölüm aslında ölümü düşünmek, farkındalığın, sürekli farkında olmanın bir öğretmeni. Heidegger için ölüm aslında varlığın en özsel imkanı. Varlık ve zamanda Heidegger şöyle söylüyor ölüm için. Dasein'ın en otantik hali, ölüme doğru olan halidir. Bu da benim için çok etkileyiciydi. Yani ölüm düşüncesi aslında bizi korkutmak yerine yaşamı daha berrak görmemizi sağlıyor. Tıpkı Tuz Gölü'nde tanık olduğum gün batımları gibi. Çünkü gün batımına tanık olduğunuzda aslında bir gün doğumu olduğunu da biliyorsunuz. Ben bu ders için bir makale yazmıştım. Bu makalenin linkini de açıklama kısmına koyacağım. İlgilenirseniz bakarsınız. Burada ölümü gündelik bir kavram olarak ele almıştım. Şöyle ki, ölüm bir şeylerin yokluğudur ve gündelik hayatta da aslında sürekli deneyimlediğimiz bir şeydir. Bir an olan ve bir an olmayan bir şey. Ve Paul Louis Landsberg adlı bir filozofun ölüm tecrübesi, The Experience of Death adlı bir kitabında ölümü yaklaşımı çok ilgimi çekmişti. Yine varoluşçu bir filozof. Ve şundan bahsediyordu. Bizin ölümünden bahsediyordu. Hani sevgililer ayrıldıklarında bunlardan bahsederler. İşte biz bittik, biz
Biz bittik, biz öldük. Yani bu kadar büyük cümleler belki kurmuyorlardır ama kurulabilir. Çünkü bizden bahsederler ve artık olmayan bir bizden bahsederler. Bu filozof da, Landsberg de bundan bahsediyordu ve aslında ölümün sürekli deneyimlenen bir şey olduğundan bahsediyordu. Ve benim ölümle ilgili kavrayışımı değiştiren gerçekten de duru bir anlatımdı bu. Aslında benzer bir şeyi bu makalede Hegel'in felsefesine dayandırdım ve aslında Hegel'in felsefesinde de benin kendi dışındaki hiçbir şeyi görmediği halinin aslında bir ölüm olduğundan bahsettim. Hegel felsefesinde ben vardır fakat onun kendini ben olarak algılayabilmesi için dışarısında başkalarına da ihtiyaç, bir ötekine ihtiyaç duyması söz konusudur. Fakat ben kendini sadece kendisi olarak algılamaya çalışırsa, yani tamamen bir boşluk içindeyse, bizim Tuz Gölü'nde olduğumuz gibi bir nevi bir ölüm tecrübe eder, deneyimler. Aslında gündelik hayatta değinebileceğimiz mikro ölümler bundan ibaret olabilir. Ve evet, bunları düşündüm Tuz Gölü'nün o sonsuz boşluğunda. Bunları düşünecek çok fırsatım oldu. Ve özellikle ölümle her zaman iç içe bir yerde. Çünkü bir önceki videomda bahsettiğim gibi göç yollarında Tuz Gölü'ne kadar gelmiş flamingoların bazıları hayatta kalamamış ve gerçekten çok güzel kuşlar ve onları yerde yatarken görmek, ölü bir şekilde görmek insanı derinden etkiliyor. Ve Tibet'in Ölüler kitabını düşündüm ve oradan bazı bölümleri sürekli hatırladığım kadarıyla tekrar ettim. Ve bazı mantralar okudum. Çünkü o kadar çok fazla zamanınız var ki bunları yapacak. Düşünün ki sonsuz bir boşluktasınız ve bazen rüzgardan müzik de dinleyemiyordum. Ve bu mantrayı okuduğumda benim için çok rahatlatıcı oldu. Om Mani Padme Hum mantrasını uzun bir süre söyledim Tuz Gölü'nde. Bir nevi aynı şeyi tekrarlamak ritminize de iyi geliyor. Aynı şarkıyı söylemek de olur. Ama benim için anlamı olan bir mantrayı söylemek, bu Avalokiteshvara'nın, yani sonsuz şefkat bodhisattvasının mantrası. Om Mani Padme Hum. Ve bunu tekrarladıkça içimin şefkat dolduğunu hissettim ve aslında ölüme de şefkatle bakmak ve boşluğa şefkatle bakmanın ne anlama geldiğiyle ilgili yüreğim büyük bir sevgiyle doldu aslında ölüme ve yaşama karşı diyebilirim. Benim için bu mantra saf bir kalbin içinden doğan merhametle ölüme bakabilmek anlamına geldi. Ve evet, bütün varlıklar gerçekten birbirine değiyor. Buna görebildiğimizde ölümden de korkmuyoruz aslında. Gündelik hayatta da olan bir şey. Ama tabii ki de ölüme koşmak da söz konusu değil. Bu ölümü güzelleyen bir şey değil kesinlikle bu söylediklerim. Sadece bir olgunlukla bunu kabul edebilmek ve bunun anı doyasıya bunun anı doyasıya deneyimleyebilmemiz için bir fırsat olarak görmek. Ve evet, bir sürü soru beraberinde geliyor. Ölüm nedir? Bedenin tükenmesi mi? Zihnin susması mı? Veya bütün bağlantılarından kopması mı? Yoksa büyük bir yalnızlık mı? Tuz Gölü'nün ortasında da hissettiklerim tam olarak buydu. Aslında evet, bedeniniz, kaslarınız, bütün kasların içindeki bütün o besinler sizi yavaş yavaş terk ediyor. Tüketiyorsunuz çünkü zira. Şu anda mesela bir haftayı geçti koşumu bitireli. Fakat sürekli yemek yedikçe ve vitaminlerle onu dengeledikçe kaybettiğim bütün o besin maddelerini ve yapı taşlarını ancak yerine geliyor aslında. Çünkü bütün bu yapı taşları sizi terk ediyor. Bir nevi mikro bir ölüm. Değişik, yani gündelik bir yoklukta olduğu gibi bir ölüm aslında. Dizin ölümü gibi bir şey. Veya büyük bir yalnızlık vardı yaşadığım. Buradaki gibi bir yerden mi ölüm aslında? Veya zihnin çözülmesi mi? Çünkü zihin de çözülüyordu. İlk videomda bahsettiğim gibi, koşu üzerine yaptığım videomda.
zihin dağılıyor. Şöyle ki halüsinasyonlara yol açan bir boşluk söz konusu. Özellikle parkurda kaldığınız süre arttıkça. Ve şunu da fark ettim aslında Tibet'in Ölüler kitabında ölen bir kimseye çeşitli ritüeller sunuluyor. Ölen kimsenin aslında ölmeden önce çalışıp üzerinde uygulayabileceği öldükten sonra veya sevdiklerinin bu kitabı okuyarak ölen kişinin ruhunun aslında daha rahat bir şekilde öteki dünyaya gideceği inancı var. Ve buna dair çeşitli ritüeller yapılıyor. Bunu düşündüğümde aslında şöyle bir vurgu vardı. Belki bizim içinde bulunduğumuz inanç sisteminin metafiziğiyle çok örtüşmediği için bana yabancı geldiğindendir, bilmiyorum. Ama hoşuma da gitmişti. Şöyle ki görüngülerden ve ışıklardan bahseder. Ölen bir kimsenin takılmaması gereken. Yani öldünüz ve ilerliyorsunuz öteki dünyada ve ruhunuzun nereye gideceği belirlenecek. Çok çeşitli kapılar var ve buradan geçip geçmemeniz aslında bir sonraki hayat inancı da var tabii ki ve burada nasıl bedenleneceğinizi belirleyen çeşitli aşamalar var. Ve her birinde aslında size çeşitli ışıklar gösteriliyor ve buradan bu ışıkların sizi ayartmaması lazım. Ve aslında Tuz Gölü'nde yaşadığım tecrübe de buna çok benziyordu. Işıklar görüyorsunuz ve zihninizin aslında serbest bıraktığınızda onu, onun kontrolü sizde değilken ne kadar kolay sizi ayartabildiğini görmek gerçekten ilginçti ama bu beni korkutmadı. Çünkü fark ettiğiniz zaman evet kontrol altına alabilirim diyorsunuz. Meditasyonla, yogayla veya nasıl yapıyorsanız koşuyla. Bunu yapabilirim diyorsunuz. Bu hissi de almak güzel bir güven veriyor ve diğer insanlara da anlatmak istiyorsunuz bunu. Ama kesinlikle bu zihnin boşlukta neler yaratabileceğini görmek gerçekten ilginç bir tecrübeydi diyebilirim. Daha olmayan nice şeyleri yaratıyor zihin. Mesela huzurun içinde savaş yaratıyor. Veya dostluğun içinde kavga yaratıyor. Sonsuz boşluğun içinde aslında dostluğu ve savaşı yaratıyor. Bütün bu ikilikleri yaratıyor. Ve yarattığı gibi de aslında bunun farkında olduğumuzda tekrardan sonsuz boşluğu görebileceğimizi düşünüyorum. Ve bu güzel gün batımını ölümle ilgili sevdiğim dizelerle bitirmek isterim Ergin Günçe'den. Ölüm alışsın artık bize, bir dans gibi bahçemize gelsin, gelsin otursun ılık minderimize.